İslam'ın doğuşuyla birlikte Müslümanlar, büyük bir inanç ve azimle fetih hareketlerine başladılar. Halife Hazreti Ömer döneminde devrin iki süper gücü olan Doğu Roma mağlup edildi ve Sasani İmparatorluğu yıkıldı. Bu büyük zaferlerin ardından müminlerin emiri Hazreti Ömer, 641 yılında Bukayr bin Abdullah'ı görevlendirerek Azerbaycan bölgesinde hakimiyet sağladı. Aynı dönemde Süraka bin Amr ise daha kuzeye yönelerek stratejik öneme sahip Derbent'i ele geçirdi. Kazanılan bu zaferlerle artık Azerbaycan bölgesi de İslam topraklarının bir parçası olmuştu. Bu fetihler ayrıca İslam ordularını o dönemde henüz Müslüman olmayan Türk topluluklarıyla sınır komşusu yaptı. Ardından İslam ordusu Kafkasları aşıp bir keşif harekatı düzenledi. İlk seferden 11 yıl sonra, 653 yılında, yani Hazreti Osman döneminde, Abdurrahman bin Rebiya komutasındaki İslam ordusu Kafkasları tekrar geçti. Ve belli bir süre sonra Kafkasların kapısı olan Belencer önlerine geldi. Müslümanlar, yanlarında getirdikleri mancınıklar ve kuşatma silahlarıyla kenti kuşattı. Bu ağır silahların getirilmesi, yapılan harekatın artık bir keşif saldırısı değil, bizzat kalıcı bir fetih amacı taşıdığını gösteriyordu. Yaklaşık 40 bin kişilik olduğu tahmin edilen Müslüman ordusu, miladi 653 yılında tarihi Belencer kuşatmasını başlattı. Kuşatma, mancınık atışları ile surların yumuşatılmasıyla başlasa da, asıl unsur piyadelerin surlara yüklenmesiydi. Müslüman savaşçılar, mancınıklarla yıpratılan surlara merdivenler ile çıkmaya çalışırken, bir yandan da koçbaşları ile kale kapısını zorladılar. Ancak Batı Göktürk Kağanlığı'nın bir kolu olarak tarih sahnesine çıkan Hazar Türkleri, üstün ok kullanma becerileriyle surlarda dehşetli bir savunma yapıyorlardı.
Arapların pes etmeye niyeti yoktu. Taarruzun ardı arkası kesilmiyordu. Fakat yaşanan bir gelişme savaşın bütün seyrini değiştirecekti. Belencer'deki Hazar komutanı, Hazar Kağan'ından yardım istemişti. Kaynaklarda ismi net belirtilmeyen Hazar Kağan'ı, 642 yılındaki sessizliğinin aksine güçlenen 40 bin kişilik ordusuyla Sulak Nehri'ni geçerek Müslüman Arap ordusunu arkadan kuşattı. Kağan'ın planı, şehirdeki garnizonun dışarı çıkmasıyla eş zamanlı olarak arkadan saldırmaktı ve öyle de oldu. Kaledeki Türkler Huruç harekatını başlatırken, Türk atlıları da ormanlık alandan ani bir baskınla Arap ordusunu pusuya düşürdü. Komutan Selman bin Rebiya pusuya düşmüştü. Türklerin tamamının atlı ve okçu askerlerden oluşması, onlara muhteşem bir çeviklik sağlıyor, Arap ordusunun geri çekilip toparlanma ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Çatışmaların en şiddetli anında Müslüman komutan Selman bin Rebiya'nın şehit edilmesiyle savaşın sonucu belli oldu. Tengrici Türkler büyük bir zafer kazanmıştı. Meydan muharebesinde 4000 Arap askeri hayatını kaybetti. Dağılan ordunun Derbent'e doğru kaçışı sırasında yapılan takip harekatıyla toplam kayıp 10.000'e ulaştı. Belencer Muharebesi, Arapların Kafkasya ilerleyişine karşı kazanılan ilk büyük askeri başarıydı. Hazar Türkleri, ilerleyen yıllarda Museviliği, Yahudiliği, din olarak seçecek ilk ve tek Türk devleti olarak tarihe geçecekti. Savaşın ardından toparlanan Müslümanlar, Habib bin Mesleme'yi intikam için görevlendirse de, Habib bin Mesleme Hazar gücünden çekindiği için rotasını Gürcistan'a çevirdi. 656 yılında Halife Hazreti Osman'ın şehit edilmesi ve Müslümanlar arasında başlayan iç karışıklıklar, bölgede uzun sürecek bir otorite boşluğu yarattı. Belencer Muharebesi, Türk-Arap rekabetinin sadece ilk devresini kapatmıştı. Asıl büyük mücadele Emeviler döneminde başlayacaktı. Ancak bu savaş, tarihteki ilk Arap-Türk Savaşı olarak kayıtlara geçti. O günlerde, ilerleyen yüzyıllarda Türklerin Müslüman olmasıyla, dünya tarihinin nasıl değişeceğini henüz kimse tahmin edemiyordu. Bu tarz videoların devamı için bildirimi açıp, videoyu beğenip ve yorumlarda bizlere görüşlerinizi belirterek bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.